Merhaba dostlar, yeni bir çekle karşınızdayız. O çok beklediğiniz Lubu, Zuanyu, Vilat, Atilla, Timur eşlemesini diyelim Guanyu. artık, altılamasını diyelim. Hepsini deneyeceğiz. Biliyorsunuz bu zamana kadar yaptığımız bütün denemeler PvP odaklıydı. Bunu da PvP odaklı çekmeyi çok istiyorduk ama ittifakımızdaki Endonezyalı arkadaşlar sağ olsun gecenin 3'ünde direkt açılır açılmaz spamladığı için öğle saatini. Bizim arkadaşlar da yönetim yaptı sandı galiba. Herkes öğle saatini seçince aile vakti, iş güç derken abi akşama anca müsait olabiliyoruz. Anlayış gösterirsiniz inşallah. Ama kadro sağlam. Konuklarımız bugün Rıdvan ve WhatsApp grubumuzdaki dostlarımız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Mümin Hoş bulduk abi. Hoş bulduk Şimdi abi, hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Herkes burada. Hoş bulduk. şimdi malzeme deposunda arkadaşlar bunları deneyeceğiz. Malzeme deposunu ben önermiyorum. Çünkü PvP ile PvP'deki olasılıklarla malzeme deposu bir değil. Bir değil arkadaşlar. Ama en azından becerilerin etkinleşme hız sayıları, süreleri buralardan bir yol haritası çıkartabiliriz. Malzeme deposunda Vlad'ın dayanıklılığını test edebilir miyiz? Sanmam. PvP'de daha etkili olacağını düşünüyorum Vlad'ın. Paralı askeri çıkarttık. Yüzük, mücevher, süs, binek, teçhizat ne varsa çıkarttık arkadaşlar. Bomboş bir birlik. PvP'de arkadaşlar Lubu kumandan becerisiyle 5 kişiye de vurduğu için yani PvP'de daha iyi olur. Zuanyu'nun başta olduğu, Lubu'nun ortada olduğu kombinasyonda arkadaşlar düellocu yani 1 vs 1'de Zuanyun baştayken daha iyi. Öyle söyleyeyim ben size. Zaten siz de geldiği zaman oynadıkça bunu deneyimlersiniz. Ama ben size şimdi bilgisini vereyim. Zuanyu baştayken Lubu ikinci sırada olmak zorunda. Böyle bir dizilimde Timur 3'e attığınız zaman çalışmaz. Yani düzgün verim alamazsınız. Aynı Şarman'a döner. Şarman da ikinci sırada olmak zorunda. İkinci komutan olma zorunlulukları var bu kahramanların. Ee, ama ben bu duel atacağınız zaman arkadaşlar Timur'unuzun yerine 5 Atilla'nız varsa koymanız size daha çok verim verecektir. Ya da doğrudan Vlad'ınız varsa hiç sözsüz Vlad'ı o şekilde oynayabilirsiniz. Zuanyun başta olduğu zaman meydanda duel yapacağınız bir an 1 vs 1 yapacağınız zaman çıkmadan önce Zuanyun'u başa atacaksınız. Ya da Legion'a göndereceğiniz zaman, seferberliğe göndereceğiniz zaman Lubu'yu arkadaşlar ikinci sıraya çekeceksiniz. Zuanyun'u birinci sıraya çekeceksiniz. Özellikle Legion atacağınız zaman arkadaşlar mutlaka kan ödeme becerisini koyun. Çok güzel sağlam iyileştirmeler yapıyor. Güzel de hasar vuruyor. Kan ödeme becerisini öneriyorum. Bu şekilde de. Gelelim şimdi denemelere. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, aus. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus dem
Karşı saldırı. 20 saniyede 20 tane atar. 30 31 saniyede saniye. 30 tane vurur. Az vurmuş burada Lubu ya. Ya olay ne biliyor musun bak? Vilat sayesinde e, daha çok asker öldürüyorsun ama şöyle süreyi uzatıyor Vilat. Vilat süreyi uzatıyor. Dayanıklılık verdi. Ya Timur'un hasar vuranı gibi değil mi bu? Hı hı. Biraz Timur'un hasar vuran versiyonu olmuş yani. Evet. 30 hasar attı. Süreyi uzatması iyi bir şey. Verdiği aslan Şu okmayla süreyi uzatması iyi bir şey. istatistiklere bir girsene Yalçın. İstatistiklere. Gireceğim. Ayrıntıların yanında. Doğan Allah güvenli Allah. atar ya. Oğlum bu Damarları- Bu Ange'ye ikincil vuruş becerisi koysana 2 tane. Biraz çifte saldırıyı tetiklesin Lubu'nun. Dostlar bayağı bir deneme yaptık. Yani beceri falan da değiştirdik. Deli gibi deneme yaptık. Burada tabii PvP denemesi olmadığı için e, PvE denemesi olduğu için sadece yani yorum yapıyoruz ama bazı garanti olan şeyler var. Mesela Şarşalı Muhafız'ı denedik. Burada 7 kişiyiz. Bu 7 kişiden 5 tanesi arkadaşlar Lubu main. Öyle söyleyeyim. Bir Rıdvan'la ben değilim. Yani Lubu'yu ana main olarak oynayan insanlar şu an burada. Şöyle söyleyelim. Şaşalı olması gerekiyor artık. Doğru mu arkadaşlar? Doğru abi 20 seviyeden sonra. Evet yani şaşalı taktığımız ve takmadığımız raporları gördünüz. Yani neredeyse 2 katına yakın ne yapıyor? Beceri atıyor kahraman. Çünkü eskisi gibi değil şaşalı. Şaşalıyı düzelttiler. Zaten WhatsApp grubunda bunu söylemiştik. Düzeldi, eskisi gibi değil, iyi çalışıyor diye. Şu an bir 20 seviye şaşalı yapıp bunun üzerine takabilirsiniz. Papatya'dan daha iyi. Aynen. Payadan daha iyi. Bu dizilimde e, bilada takılmayın burada. Yani savaşçı süvari diziliminde artık bütün olay yani çifte saldırı. Tek çifte saldırı yaparsa birlik o derecede daha çok beceri tetiklenmesi demek. Daha çok kritik atma ihtimali demek. Meydana çıkacaksanız grup savaşları yapacaksanız arkadaşlar Lubu kesinlikle önde olmak zorunda. Zuanyu'da en sonda olmak zorunda. Bu birinci kural. İkinci kuralsa şöyle söyleyelim. 1 vs 1 düello yapacaksanız ya da seferberliğe yollayacaksanız Zuanyu kumandan olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü o şekilde daha yüksek hasarlar çıkıyor. Kraken vs Kraken'de de mesela bunu denedik. Lubu kumandanken daha doğrusu Krallık 2'den Orka ile Krallık 4'ten Buson deniyor buna. Lubu öndeyken 60k 50k fark oluyor. 3-4 tane raporda. Zuanyu kumandanken bu fark 100k'ya çıkıyor, 110k'ya çıkıyor arkadaşlar. Bu son Zuanyu takmadı. O şekilde denediler. Kullanmadı. Ve Legion'da da daha fazla iyileştirme yapıyor. Legion atacağınız zaman ya da 1 vs 1 yapacağınız zaman şu beceri mutlaka olmak zorunda. Alma ödeme. Legion içerisinde 50k ile 80k, 70k, 40k size birlik yenileme yaptırıyor. Çok uzun süre savaştığı için. Öyle söyleyelim size. Gelelim kahramanlara. Hangi kahramanlarla oynayacağız? Eğer Timur'u seçerseniz arkadaşlar meydan savaşı için okey. Niye okey? Hani oynanabilir. Ama Legion'da oynayamazsınız. Çünkü Zuanyu ile alacağınız performansı vermez. Zuanyu'yu kumandan yapacağınız zaman Lubu'yu 2. sıraya koyacaksınız. Timur'da 3. sıraya koyacaksınız. Timur'un imza becerisini zaten biliyorsunuz. Okursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve raporlarda yani deneme raporlarında baktığım zaman arkadaşlarla beraber en iyi hasar çıktısı süre odaklı hasar çıktısını Atilla ve Vilat'la verdi. Burada Vilat 1. sırada önde. Vilat çok güçlü. Timur'la Atilla'nın kıyasında ise Atilla Timur'dan daha iyi. Ne yönden daha iyi? Tamam Timur belli bir noktada hasar azaltması veriyor ama Atilla da arkadaşlar 400 ile 500 arası yani seviyenize bağlı kudret veriyor kumandana. Yani Zanyon'a kudret verecek. Zanyon kritik vurduğu zaman ya da beceri hasar attığı zaman arkadaşlar ne olacak? Daha fazla hasar atmış olacak. Onun dışında Şaşalı muhafızı söyledik. Zanyo Legion oynarken ya da VS atarken mutlaka üzerinde olması gereken beceri hatta doğal olarak üzerinde yani o 5 kanun ödemeyle oynayabilirsiniz dedik. Vilat şu an için en iyisi. Atilla 2. sırada. Yani Vilat 1. sırada, Atilla 2. sırada arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Timur gereksiz. Ama elinizde mesela Timur varsa 5 yıldız, 3 yıldız Atilla'nız varsa mecbur Timur'u oynayacaksınız. Elinizde Vilat yoksa arkadaşlar sıfırdan yapmaya gerek var mı? Çünkü Marshall William geleceği zaman arkadaşlar Lubu'yu mu çıkartacaksın, Zuanyu'yu mu çıkartacaksın ya da Marshall William'ı almayacak mısın? 2 sezon ya 3 sezon için
600 genel madalya ya da 1 milyon gümüş değer mi? Bu oyun için değmez. Oyunu siz kurtarmayacaksınız. Server ve ittifakı da siz kurtarmayacaksınız arkadaşlar. 20k az hasılat, 30k has hasılat yani önemli değil. Zaten arkadaşlar da gördü. Lubu, Vlad Zoanyun ve Lubu Atilla Zoanyun dizilimlerinde tamamen bütün olay kritiği hangi saniyede attığı önemli yani. Erken kritik. Yani bazı raporlarda arkadaşlar kesti. Mesela 4 tane şeyi kesti. Depo görevindeki malzeme deposunun görevini kesti. Bazı raporlarda ise 500k 600k. Aynı dizilim ama yüzüne falan dokunmadık. Bu şekilde tamamen tek alaka kritiği ne zaman attı. Yani bu birlikle ilgili çekilen videolarda ben de dahil buna arkadaşlar sağlıklı bir analiz, sağlıklı bir veri elde etmek çok zor. Çünkü bunun ne zaman kritik atacağı belli olmuyor. Kritiği attığı saniye savaşın ilk aşamalarında mı, orta aşamalarında mı? Bu çok önemli, çok değerli bu veri. Dediğim gibi kesebiliyor da 500K'da da kesilebiliyor da yani. Arkada 500K düşmanına bırakabiliyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok abi, emeğine sağlık. Bu saate kadar seni yorduk. Hakkını helal et. Çünkü bir Vlad şarkı vardı herhalde. Millet hani Vlad çok iyiyse onu alın diyor ama bu videoda da Vlad olmayan 5 yıldız Vlad yapmasına gerek yok diyebiliriz. Atilla'm varsa 5 yıldız çok rahat bir şekilde seni dediği gibi Maraşar William gelene kadar götürür. Diyeceklerim bu abi. Diğer arkadaşlara da çok teşekkür ederim ayırdıkları için. Bu kadar abi. Emeğinize sağlık. Eyvallah. Yani Vlad'la arkadaşlar meta'ya gireceğiniz belli net. Yani meta oynarsın. Ana birliğinse tek bir birliğin varsa ve süvari ve bunu oynuyorsan her sezon için ben abi 300 madalya 400 madalya biriktiriyorum. 3 ayda 4 ayda biriktiriyorum. Yeni gelen kahramanı yaparım. Sıkıntı yok. Gümüşüm de birikiyor diyorsan Vlad'ı yap. Bak tek birlik oynuyorsan Vlad'ı yap. Ama 3-4 tane birlik oynuyorsan ve zorlanıyorsan Vlad'ı yapma. Atilla ile devam et. Atilla devri falan kapanmış değil arkadaşlar. Niye değil? 400 kudret veriyor ya. Verdiği kudret çok önemli. Abi bir kahramanın kudreti kadar kudret veriyor sana. Yalnız bak şöyle bir şey de var. Atilla hem Lubu'ya kudret veriyor hem Yunza'ya kudret veriyor. Ne de veriyor yani. İmzasından kumandana veriyor. Savaşçı şarkısından da Yunza'ya veriyor. Evet, ikisine birden kudret Böyle bir veriyor ve gerçeklik de var yani. imzasından verdiği kudret de şu an boş halini hesaplayalım mesela böyle bir hesapla. 704.62 çarpı 0.003 çarpı 50 artı 50. Yani teçhizatsız saf hali Lubu'ya 155 kudret veriyor. Ve Zuanyo'ya da Allah 155 bereket kudret veriyor. 5. yıldızı da ekleyin. Sana veriyor hasarı. 5. yıl aynen. Kumandana da %35 hasar artışı veriyor saniyine. Ya bence Atilla net ya. Vlad falan hikaye ya. Şunlar yeterli yani. Arada üç beş rapor Vlad'ın var. bence biraz iyi rapor vermesinin sebebi abi çok ayakta kaldığı için orada Evet. fazladan hasar vuruyor. Benim Ben tahminim o. zaten ona değinecektim. Bak şimdi eğer Atilla kullanıyorsan mutlaka 2 tane savunma yüzüğü koyacaksın. Atilla yeteri kadar bence kudret hasar arttırım veriyor dizilime. Yani 2 tane savunma yüzüğü koy. Atilla ile Yunza'ya ayakta kalıyor dizilim. Yücedağ Sakin Su, Yonca Sakin Su, Yonca Yücedağ. Yani Ne bulursan bu koyacaksın abi. 2 tane savunma bu yüzüğü. ama yani sıfırdan yapacaksan yapma arkadaşım. Cebine zarar. Server'ı sen kurtarmıyorsun. Ama meta oynayacağım diyorsan, ben tek birliğim oynayacağım diyorsan sen yap. Yani ana birliğin tek kıta oynuyorsan ya da 2 kıta oynuyorsan genel madalya ile imparatorluk paralarını denkleştirebiliyorsan yapabilirsin. 3'ten geri kalmak için yapabilirsin. Onda problem yok. Yap. Ama 3 kıta 4 kıta oynuyorsan ya da 2 kıta oynayıp da yani yetiştiremiyorsan yapma, gerek yok. Parana yazık. Yani server'ı sen kurtarmayacaksın. İttifakı da sen kurtarmayacaksın. Atilla'yla da olur yani. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.